Deney Yapabilirsin kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sürtünme ile ilgili birkaç deneyimiz var. Katı cisimler, sıvı ve gaz cisimlere sürtünme uygular. Direnç uygularlar yani. Mesela sıvı direncini ele alalım. Mesela balıklar pullu bir yapıya sahiptir ve kaygan bir yapıya sahiptir. Bu yüzden suda gayet kolay hareket ederler ve gemilerin yapısı da buna uygun olarak tasarlanmıştır. Üçgen şekildedir ve tam suda böyle en az direnç alacak şekilde ilerlemektedir. Mesela düz yapılsaydı daha yavaş giderlerdi ama üçgen şekilde yapılınca su direncini azalttığımız için daha hızlı gidiyorlar ve daha rahat hareket ediyorlar. Ve hava direnci de vardır. Hava direnci de mesela uçaklar, onlar da aynı şekilde üçgen biçimde yapılmışlardır ve en az havanın direncini en az şekilde alıyorlardır. Bu yüzden gayet rahat hareket ediyorlar. Bizde yani bu tarihlerde olan bir olayı anlatayım. Bugün 11 Nisan ama 14 Nisan'da Mars helikopteri yani Ingenuity dünya dışında bir gezegende uçan ilk helikopter olacak. Biz de bunun modelini yaptık. Şu şekilde bildiğiniz yani helikopterler aşağı doğru direnç uygulayarak havaya yukarı doğru çıkarlar. Biz de yani Mars helikopterine benzetmeye çalıştık. Bunun resmini de buraya koyarım. Nasıl olacağını. Bu şekilde hemen çalıştıralım helikopterimizi. Uçmuyor ama gayet güzel bir model oldu. Gördüğünüz gibi. Helikopterimiz uçmuyor ama gayet güzel bir model oldu. Siz de yapabilirsiniz isterseniz. O zaman deneylerimize geçelim sürtünmeyle ilgili. Evet arkadaşlar, ilk deneyimiz hava direnci ile ilgili. Şu şekilde 2 tane A4 kağıdımız var. Birini buruşturacağız. Yani yüzey alanını küçülteceğiz. Şu şekilde, normal bir şekilde. Buruşturuyoruz gördüğünüz gibi. Bunun buruşturduk ve yüzey alanı gördüğünüz gibi çok küçük oldu. Bunu da hiçbir şey yapmadan şu şekilde tutuyoruz. Bunun yüzey alanı gördüğünüz gibi çok büyük, bunun da çok küçük. Şimdi aynı seviyeden ben bunları bırakacağım. Bakalım hava nasıl direnç uygulayacak ikisine de. Bu şekilde aynı anda bırakalım. Gördüğünüz gibi yüzey alanı küçük kağıt, yani buruşturulmuş kağıt daha hızlı aşağı, yani aynı seviyeden bıraktığında. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şu şekilde yukarıdan bırakıyoruz. İkisini aynı anda bıraktığımızda yüzeyi küçük olan kağıdımız, yani buruşturulmuş kağıdımız daha hızlı iniyor. Şu şekilde bir daha yapalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir fark oluyor. Bunun nedeni de işte daha az basınç uyguluyor, yani direnç uyguluyor. Yüzey alanı daha küçük olduğu için hava daha az direnç uyguluyor. O zaman diğer deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci deney olarak katılarda basıncı gözlemleyeceğiz. Şu şekilde bir arabamız var ve arabaya bağladığımız bir dinamometre var. Gördüğünüz gibi burada Newton değerlerini görüyorsunuz. Şimdi bunu önce düz bir zemin üzerinde çekeceğiz. Çekelim bakalım. Ne kadar Newton kuvvet uygulayacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi yarım Newton'luk bir kuvvet uyguluyorum. Çok az bir kuvvet uyguluyorum şu an. Bir daha çekelim. Evet. Bu şekilde yarım Newton'luk bir kuvvet uyguluyorum. Şimdi de sürtünmesi fazla olan bir zeminde, yani zımpara üzerinde çekeceğim. Bunun sürtünmesi çok fazla oluyor masaya göre. Şimdi şöyle çekiyorum. Bunda ise 2-3 katı bir kuvvet uyguluyorum. 1 Newton, 1,5 Newton falan kuvvet uyguluyorum arkadaşlar. Yani zar zor çekiliyor masaya göre. Şimdi o zaman diğer deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar, üçüncü deney olarak da hava ve su direncini karşılaştıracağız. Şu şekilde özdeş 2 tane cisimimiz var. Mıknatıs kullandık biz. Özdeş 2 tane cisim olabilir. Fark etmez yani. Şu şekilde de 2 tane, birinde su olan, birinde hava olan, yani boş olan bir şişemiz var. Şimdi ikisini de, 2 mıknatısımızı bu iki şişeye bırakacağız. Bakalım nasıl gidecekler. Hemen şöyle deneyelim arkadaşlar. Aynı anda bırakıyorum. Gördüğünüz gibi su olan şişedeki mıknatıs daha yavaş gitti. Yani suyun direncinin daha fazla olduğunu görüyoruz buradan. Yani su cisimlere daha fazla direnç uyguluyor. Bu deneyden de bunu görmüş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi dördüncü deney olarak şu şekilde 2 tane vantilatörümüz var özdeş. Şu şekilde bir platform kurduk, bir de bir tane zımparayı 2'ye böldük. Ve yani pürüzlü olan yüzeyini buraya iplerle astık. Ve pürüzsüz olan yüzeyini de bu tarafa astık iplerle. Gördüğünüz üzere. Burası biraz böyle pürüzlü zemin, burası da kaygan bir zemin. Özdeş vantilatörlerimizde bunlara hava üflüyoruz. İkisine de eşit miktarda. Ve gördüğünüz gibi pürüzlü yüzey daha çok ileri gidiyor. Yani kaygan zemine göre daha fazla gidiyor. Bunun nedeni de şudur. Hava
Yani pürüzlü yüzey hava üflüyor ve hava pürüzlü olduğu için yüzey geçemiyor ve ittiriyor onu. Yani direnç uyguluyor. Ama burada kaygan zemin olduğu için hava bunun üstünden kayıp geçiyor ve bunu çok ittiremiyor. O yüzden pürüzlü olan yüzey daha fazla ileri gidiyor. Yani uçakların ve hava taşıtlarının neden kaygan yapıldığının da sebebi budur. Çünkü daha fazla ittiriyor hava onu ve daha hızlı gidebiliyor. Ve eğer pürüzlü zemin kullanılsaydı hem çok ısınırdı pürüzlü yüzey hem de uçağın gitmesini, yani hava taşıtlarının gitmesini zorlaştırırdı. Bu da böyle bir deneydi arkadaşlar. O zaman diğer deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de 5. ve son deneyimizdeyiz. Şu şekilde bir kartonumuz var. Yuvarlak bir karton kestik. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunu şu şekilde ikiye katlıyoruz. Sonra şöyle bir daha katlıyoruz. Ve şu şekilde bir şey elde ediyoruz. Ve ben buraya bir işaret koydum. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan kesip geliyorum. Evet arkadaşlar, şuradan kestik gördüğünüz gibi. Şimdi bunu açıyoruz. Biz buradan bir de şu şekilde ortadan bir yarık açtık şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi de yani bunu şu şekilde huni şekline getireceğiz. Şu şekilde. Ve buraya yapıştıracağız. Ve ortadan pipet geçireceğiz şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde bunu yapıştırıp buradan pipetimizi geçiriyoruz. Evet arkadaşlar, en son şu hunimizi bantladık. Ve pipetimizi buradan geçirdik ve şurayı büktük arkadaşlar. Ve buradan üfleyeceğiz. Ve bir tane topumuzu, pimpon topu da olabilir, ben strafor top kullanacağım. Buraya koyacağız ve üflediğimizde pimpon, yani bu top burada havada kalacak. Bu da hava direnci ile alakalı. Ben buradan hava üflediğimde hava bir direnç uyguluyor ve bunu kaldırmış oluyor. Şimdi hemen topumuzu buraya koyuyoruz ve bakıyoruz. Şöyle koyunca da daha güzel olur. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde havada kalıyor. Ve siz de bunu evinizde deneyerek görebilirsiniz. Bugünkü videomuz böyleydi. Sürtünme ile ilgili 5 adet deney yaptık. Tam şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Yanında da 2 video çıktı. Onlardan birine tıklayarak başka videolara ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.